Sevgiyle karışıyorlar. Hemen dondurucuya doğru koşuyorum. Merhaba sevgili seyircilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sizler için. Böyle çay saatinde olmazsa olmaz. Özellikle elma mevsimi geldiğinde sofralarda güzel tatlılar olursa, sevdikleriniz de o masada yer alırsa güzel bir ortam olacaktır inşallah. Ben de sizler için bugün güzel şöyle bir elmalı tart hazırlamak istiyorum. Kolay ve pratik haliyle neler var elmalı tartımızda? İç harcıyla başlayayım. 4 tane kırmızı elmamız var. Yeşil olanlar da olabilir ama golden olan yeşiller olur. Normal yeşil elmalar bayağı ekşi olabilir sevgili seyircilerim. Evet, devam ediyoruz. 4 elmadan sonra 1 çay bardağı şekerle birlikte pişireceğim. 1 çay kaşığı da tarçın var. Tarçın miktarını azaltıp çoğaltmakta serbestsiniz. Şimdi gelelim hamura. Hamurunda ise 250 gram un, 2 su bardağı dolu dolu haliyle yarım paket burada kabartma tozu, 125 gram tereyağı, burada 3 çorba kaşığı pudra şekeri, bir tane de yumurtaya ihtiyacımız var. Şimdi elmaların pişirilip soğuması gerekiyor. Ondan dolayı önce elmaları başlıyorum. Kabuklarını soyacağız ve rendeleyeceğiz sevgili seyircilerim. Kabuklarını soymuş olduğumuz 4 tane elmayı rendenin iri yerinden rendeliyorum. Bayağı da bir güzel oluyor. Şimdi çay saatleriyle birlikte çocuklarınızın beslenmelerine de koyabilirsiniz. Çünkü son derece faydalı. Artı isterseniz buranın içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Bakın elmalar rendelendi. Kule gibi çıktı. Şimdi bu kulenin üzerine geliyor. Toz şeker geliyor. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Buradaki toz şekerimizin miktarı 125 miligramlık bardak ile. Eğer şekeri azaltıp çoğaltmakta serbestsiniz. Az şekerli seviyorsanız yarım çay bardağından biraz fazla koyabilirsiniz. Çok şekerli seviyorsanız bir su bardağına çıkarabilirsiniz. Bu konuda serbestsiniz. Şimdi haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şeker, elmalar burada bir güzel pişirilecek. Püf noktası tart hazırlanırken elmalar önce sulanır. Sulandığı zaman tamamdır, pişmiştir demeyelim. Sulanacak ve suyunu çekecek. Çünkü hamuru çürütmesin. Hamurla birlikte fırın yolculuğu olacak. Ondan dolayı söylüyorum, güzelce elmalar pişirecek. Tarçınını şimdi koymayın baştan. Tarçının acısı çıkar. Ondan dolayı sonunda elmalar tam pişmesine yakın tarçınını koyacağız. Ceviz isterseniz bir çay bardağı çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Şimdi önce elmaları pişiriyorum. Evet değerli seyircilerim, şimdi şurada sizlerle paylaşayım. Bakın tarçınını en son verdim. Güzel oldu. Güzel de koku da geldi. Ceviz istiyorsanız cevizini de bu aşamada koyabilirsiniz. Ben ceviz koymadım. İsteyenler ceviz, biraz fındık seçenekleri de imkanı mümkündür efendim. Şimdi bunu alalım. Burada soğurken biz hemen hamura geçeceğiz. Şimdi hamurumuzda neler var? 2 su bardağı dolu dolu un koydum. Tartarak koydum. 250 gram geldi. Şimdi 250 gram unun üzerine burada yarım paket kabartma tozumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım paket kabartma tozunu döktüm. 3 çorba kaşığı da pudra şekeri ilave ediyorum buraya. 3 çorba kaşığı pudra şekerini ilave ettikten sonra pudra şekeri, kabartma tozu ve un üçlüsünü önce bir karıştırıyoruz. Sevgiyle karışıyorlar. Şimdi pudra şekeri koymak istemeyen seyircilerimiz de olabilir. O zaman toz şeker ekleyebilirsiniz. Ne kadar toz şeker ekleyeceksiniz buraya? 4 çorba kaşığı yeterli olur. Sadece biraz kırılgan oluyor toz şeker eklediğiniz zaman. Onun dışında hiçbir sıkıntı olmaz. Ortasını açıyorum havuz şeklinde. Açtıktan sonra havuzun içine oda sıcaklığına bakın. Yumuşak, görüyor musunuz? Yumuşacık tereyağı ekliyorum. Canım iner misin? Evet.
O da indi. Bir tane yumurta kırıyorum buraya. Evet, bir yumurtamız kırıldı. Eller yıkandı ve hemen tart hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Aslında çok kolay. Normalde tart hamuru, yani tart daha doğrusu pastanelerde ya da işte kafelere gittiğiniz zaman dilim olarak satılıp bayağı pahalıya mal olan bir tatlı gibi durur. Aslında son derece az malzemenin birleşmesiyle meydana gelen bir tatlı. Spesiyel bir tatlı olduğu için fiyatı pahalıya gidiyor sevgili seyircilerim. Ondan dolayı sizlere ev ortamında en ekonomik haliyle nasıl yapılır onu paylaşmaya çalışıyorum. Tart hamurumuzdan küçük bir parça ayıracağım. Üzerine rendelemeyi planlıyorum. Üstünü rendeleyebiliriz ya da şeritler yapıp kafes de yapabiliriz. Ama ben şuradan şu kadar hamuru ayıracağım. Bunu üzerine rendelemek istiyorum. Hatta biraz daha alayım, az bir şey daha. Tamam. Şöyle bu kadar büyüklükte sevgili seyirciler, şöyle mandalina büyüklüğünde hamur aldım. Bir tabağa alıyorum. Burayı dondurucuya gönderiyorum hemen. Çünkü üzerine rendelemeyi planlıyorum. Ya da dediğim gibi kafes yapmak lazım. Önce bir koşu, hemen dondurucuya doğru koşuyorum. Ve geldim. Canım benim de dondurucuyu kapatmışım diye kapatmışım. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, ister merdane yardımıyla iki kağıt, yağlı kağıt arasında veya şu yöntemle getiriyorsunuz. Hamuru şöyle yağlı kağıt zemine konulmuş tart kalıbının içerisine alıyorsunuz. Aldıktan sonra parmak uçları ile, sevgiyle bastırarak hamuru kalıba göre yayıyoruz. Evet, tart hamurumuz şöyle parmaklar ile bastırarak güzelce yaydık. Şu anda hamurun iç kısmını görüyoruz. Değerli seyircilerim, tam full olmasını istiyorsanız o zaman miktarı biraz artırmak lazım. 3 su bardağı un, 150 gram tereyağına çıkarmak gerekiyor. Çünkü kalıba şöyle baktığımda 30 santimlik bir kalıpmış. Boşken bayağı gözüme küçük durmuştu ama oldukça da büyükmüş. Yani burası herhalde bir 12 ya da 16 kişilik falan galiba, büyük bir kalıp. Şimdi elmalı harcımı döküyorum. Yani şu ölçü ile normalde 24 santimlik bir kalıp olursa çok güzel olur. Yani böyle dolu dolu olur. Şu an seçtiğim kalıp bayağı büyük geldi ama problem yok. Mutfakta çareler tükenmez diyoruz. Evet, sevgiyle elmalı harcımızı şimdi hamurun üzerine yayıyorum. Çünkü hamur pişmemiş bir hamur olduğu için, çiğ hamur olduğundan elmalı harcımızı güzel pişirmemiz gerekiyor. Değerli seyircilerim, burayı unutmayalım. Elma çünkü bakın görüyor musunuz? Pırıl pırıl olmuş. Güzelce tamamen pişmiş. Suyunu çekmiş olması gerekiyor. Bu çok en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Elma eğer suyunu çekmeden koyarsak hamuru çürütür. Ondan dolayı söylüyorum. Canım, ne durumdasın? Tamam. Evet, sevgiyle güzelce her yerine dikkatli bir şekilde yayıyoruz. Havuzun içine elmalı harcımızı. Ceviz istiyorsak şurada da koyabilirsiniz. Biraz ceviz, biraz fındık, çocuklarınız ne seviyorsa onları koymakta serbestsiniz. Şimdi dondurucuya koymuş olduğum hamuru getirip üstüne rendeliyorum. Koşuyorum dondurucuya. Bakalım yeterince sertleşmiş mi hamurumuz? Onu da görmüş olacağız. Canım, ayrılır mısın? Evet, şimdi hamuru görüyoruz. Şu yapmış olduğum yöntem çok kolay bir yöntemdir. Hemen direkt üzerine kaşar peynir rendeler gibi bakın. Görüyor musunuz? Hamuru rendeliyoruz. Sevgiyle üzerine böyle dikkat edelim. Her yerine gelecek şekilde kıyır kıyır olur. Aynı zamanda bu tartınız böyle aşırı yumuşak değil, kıyır kıyır olan güzel bir tart hazırlamış oluyoruz. Az sonra pişirme yöntemlerine geçeceğiz. Mandalina büyüklüğünde ayırmış olduğum hamuru güzelce rende ile iri yerinden buradan
normal peynir rendelediğimiz büyük yerinden rendeledikten sonra dökülen hamurlar varsa onları da alıyoruz, üzerine atıyoruz ve hemen fırın yolculuğu diyoruz. Fırına gidiyor değerli seyircilerim, kaç derece? 180 dereceye gidiyor. Alt üst pişirme bölümünde sevgiyle pişiyor. Sonra da fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri eleyeceğiz. Beyaz bir örtüye kavuşmuş olacak, gidiyor şimdi efendim. Alt üst pişirme ortalama 30 ile 35 dakika arasında olacak ama her fırının pişirme gücü değişebiliyor. 20 dakikadan sonra siz mutlaka kontrol edin. Canım, bay bay, görüşürüz birazdan. Güzel demlenmiş çayla birlikte, ne de güzel. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzel koku. Kızarmış hamurun kokusu elma ile bütünleşince çok güzel bir koku geliyor fırından. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz güzelliği? Sizin sofranızda da olacak inşallah. Bu güzel niyetlerle, bu temennilerle pişirdik. Saatime bakıyorum. 30 dakika dedim. Benim fırın tam 25 dakikada pişirdi. 25 dakika sürdü pişmesi sevgili seyircilerim. Daha fazla pişirirsek kurur. Şimdi hemen soğumaya alıyorum. Soğusun. Ondan sonra da servis vakti diyoruz. Tartımız soğudu. Artık servis etme vakti gelmiş bulunuyor. Ters çevireceğiz şimdi. Ters çevirme bölümünde şöyle bir tane tabağı getiriyorum. Kapatıyorum sevgili seyircilerim. Sonra kalıbımızı ters çeviriyoruz. Ayrılır mısın canım? Sevgiyle bakın ayrıldı. Gördünüz mü? Şimdi bakalım nasıl pişmiş, onu da göreceğiz. Tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. Nasıl olmuş değerli seyircilerim? Gayet güzel, başarılı. Şimdi getiriyor servis tabağımızı şöyle buradan aktaracağız böyle. Çünkü kalıbından ayrılma anı çok önemlidir. Oralara dikkat etmek lazım. O detayı da sizlerle paylaşmayı istedim. Ters çevirme anında. Öncesi düşünmüştüm ki biraz daha kalın olsa filan diye ama yok. Verdiğim ölçülerde birebir uyun yeterli olacak yani. Şu anda baktığınız zaman kalınlığı falan her şey iyi. Yeterli. Evet, açıklamalar bölümünün de malzeme listesini yazarım. Oktay Usta sizler için efendim elmalı bir tart hazırladı. Hem de en kolay haliyle. Hiç zorlaştırmadan kolay şekliyle sizler için güzel bir tart tarifi paylaştım sevgili seyircilerim. Umarım faydalı olmuşumdur. Yanında güzel kahve, demlenmiş çay ile sofranızda güzel anlar olsun inşallah diyoruz. Üzerine kar da yağdırıyorum. Pudra şekeri eliyorum. İstediğiniz miktarda eleyebilirsiniz. Böyle yeterli. Ne dersiniz? Biraz şuraya ihtiyaç var. Beyazladığı zaman kafidir. Allah bereket versin. Evet, güzel oldu. Evde hazırlandığında aynı zamanda çok ekonomik. 16 dilim çıkar buradan sevgili seyirciler. Ne diyelim? Yiyenlere şifa olsun. Sofralarınızda bereket olsun. Evinizde yuvanız sıcacık, güzel, hoş vaktiniz olsun inşallah. Efendim şimdi hemen kesiyorum bir dilim. İçinde görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Bu nasıl bir güzellik ya Rabbi. Şimdi dilimi de göreceğiz. Daldırıyorum spatulamı. Geriye doğru çekiyorum. Bak bak bak. Ayrıl da gel. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Ne kalın ne ince. Tam kıvamında güzel bir elmalı tart hazırladı. Oktay Usta sizler için. Şöyle çevireyim. İç dokusunu da rahat rahat görebilin. Evet, Oktay Usta hazırlamaya lezzetleri devam edecek. Bana destek olan dostlarıma kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.